2023 yılı verilerine göre dünyanın en zengin ülkesi olan İrlanda'da istatistiklere göre her 30 haneden birisi milyoner durumda. Peki İrlanda bunu nasıl başardı? Ya da bu İrlanda için bir başarı mı? İrlanda'da 1845-1852 yılları arasındaki büyük kıtlık sebebiyle yaklaşık 1 milyon insan ölmüştü. 2 milyon insan ise hayatta kalmak için ülkeden kaçmış ve ülkenin nüfusu %25 azalmıştı. Nüfusun 1850 yılındaki sayısına ulaşması ise 165 yıl alacaktı. 1922 yılında İngilizlerle yapılan kanlı bir iç savaş sonrası bağımsızlığını kazanan İrlanda'da ekonomik koşullar hiç iyi değildi. 1930 dünya ekonomik buhranından da etkilenen ülkenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Et, peynir, süt gibi ürünlerin İngiltere'ye ihraç eden İrlanda'nın bu yıllarda İngiltere ile toprak konusunda anlaşmazlık yaşaması sonrası ise İngiltere İrlanda'dan ithal edilen ürünlere ek vergi koymuş, buna karşılık İrlanda'da misillemede bulunmuş ve aralarında ekonomik bir savaş başlamıştı. Ekonomik buhran ile gelen ekonomik savaş halkı iyice perişan etmiş ve hükümet çözüm yolları aramaya başlamıştı. Yaşanan ekonomik çıkmazdan kurtulmak isteyen İrlanda hükümeti kendine örnek olarak Sovyetler Birliği'ni almıştı. 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'ndeki dışa kapalı hızlı sanayileşme ile artan büyüme o zamanlar birçok ülkenin de ilgisini çekmekteydi. İrlanda'da ilgiyle takip ettiği Sovyetleri kendisine rol model almıştı. Ancak büyük bir hata yaptığını zamanla fark edecekti. Sovyetler bol işçi, ucuz iş gücü, zengin ham madde kaynakları ile hızla sanayileşse de İrlanda için koşullar aynı değildi. Ham madde ve iş gücü açısından zayıf bir ülke olması ekonomide çöküş sürecini getirmişti. İrlanda hükümeti yaptığı bu hata ile 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da meydana gelen ekonomik büyümeyi de kaçırmıştı. 1958 yılında korumacı ekonomiyi bırakıp dışa açık bir ekonomi modeline geçen İrlanda için bu geçiş bir dönüm noktası olacaktı. 1959 yılında Shannon Havalimanı'nın hemen yanında dünyanın ilk büyük modern serbest ticaret bölgesini kuran İrlanda yönetimi, kurulan bu bölgede yatırımcılara çeşitli vergi muafiyetleri getirerek onları buraya çekmeye başarmıştı. Bu zamanlarda diğer Avrupa ülkelerinde ithal mallara yönelik yüksek vergi tarifelerinin olduğu düşünüldüğünde yatırımcılar için İrlanda serbest bölgesi bulunmaz bir nimet olacaktı. Intel, Sony, Gecas gibi yüzlerce çok uluslu şirket yatırımlarını bu bölgeye taşımış, İrlanda ekonomisine oluk oluk para akmıştı. Yapılan yatırımlar ayrıca İrlanda halkı için yüksek maaşlı istihdam da yaratmıştı. 1990'lı yıllarda İrlanda hükümeti işe alım ve işten çıkarma ile ilgili iş kanununda önemli değişiklikler yapmış, alınan kararlar vergi avantajları ile birleşince daha çok şirket Shannon'a gelerek yatırım yapmaya başlamıştı. Yapılan bu hamleler sonrası 1995 yılından 2000 yılına kadar İrlanda %9-%10 civarında istikrarlı şekilde büyümüştü. Yabancıların yaptığı yatırımın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %2'den %49'a yükselmişti. Yabancı işletmelerin yüksek maaşlı işçi araması ülkedeki işsizliği azaltmış ve İrlandalı işçilerin ortalama ücreti İngiltere'deki işçilerden %20 daha fazla olmuştu. Her ne kadar ülke büyüse de İrlanda'nın yaptığı bu reformlar ekonomiyi bıçak sırtında yürütmeye başlamıştı. İrlanda ekonomisi yabancı yatırımına dayalı bir büyüme modeli geliştirmiş ve bu durum ekonomisini küresel gelişmelere fazlasıyla duyarlı hale getirmişti. Her ülke hareketlenmelere elbette duyarlıdır. Ancak gayri safi yurt içi hasılanızın %49'u yabancı yatırımcıya ait ise bu durum daha tehlikeli hale gelebilir. Tam da bu yüzden İrlanda 2008 küresel ekonomik krizinin etkilerini çok şiddetli yaşamış, IMF ve Avrupa Birliği'nden aldığı desteklerle ayakta kalabilmişti. 2008'deki krizin etkilerini atlatan İrlanda'da mevcut ekonomik sistemini devam ettirmiş, 2015'te %25'lik bir büyüme kaydetmişti. Bu rakam Çin'in 3 yıllık büyümesinin bile üstündeydi. Apple, Microsoft gibi şirketler vergi avantajı sebebiyle karlarını buraya taşımaya başlamıştı. Tüm bu gelişmelere karşı ham madde kaynaklarından yoksun, sanayileşememiş, tarımda çeşitliliği olmayan, iş gücü zayıf İrlanda için belki de bu büyüme metodu kendileri için en iyisiydi.